Şimdi karşınıza bir adam getiriyorum. Ama ismini birazdan söyleyeceğim. Garip, farklı, alışılmışın dışında ve hatta editör yorumu ekliyorum, biraz da sıkıntılı bir adamdan bahsedeceğim. Öncelikle bu arkadaş fazlasıyla acımasız biri. Amcasını ve en yakın 5 adamını işlerini doğru yapmadıkları gerekçesiyle 3 gün boyunca aç bırakılan 120 köpeğe o yem etti. Doğum tarihini kimse bilmiyor. Resmi kayıtlara göre 83'lü, tıbbi raporlara göre 84 doğumlu. Tahmin edilen ise 1982'de doğdu. Gerçek bir İsviçre peyniri bağımlısı ve her gün yaklaşık 1 kilogram İsviçre peyniri yiyor. Kendisi basketbol ve Michael Jordan hayranı. En yakın arkadaşlarından biri ise eski ünlü basketbolcu Dennis Rodman. Buraya da bir editör notu ekliyorum. İki tuhaf adam resmen tencere kapak misali birbirini bulmuş. Neyse, artık isme geçelim. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan bahsediyorum. Ancak bu içerik sadece az önce birkaçını saydığım Kim Jong-un'un garipliklerini anlatmayacak. Kim'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden, gizemli zırhlı treninden ve Kuzey Kore'nin mevcut durumundan bahsedeceğiz. Kemerlerinizi bağladıysanız hızlı bir giriş için hazırız. Ancak bir dakika, başlayamayız. Çünkü sadece bu değil, herhangi bir içeriğimize başlamamız için sizin de yapmanız gerekenler var. Genç ekibimiz gece gündüz doğru ve başarılı içerikler için çalışıyor. Sizden tek beklentimiz ise abone olup bizi mutlu etmeniz. Bence bu sizin için küçük, bizim için ise çok büyük bir adım olacak. Hadi hep birlikte 2 milyon kişi olalım. Başlıyoruz. Öncelikle Putin ve Kim'in neden buluştuğunu konuşarak başlayabiliriz. Görüşme, Kuzey Kore liderinin Putin'e yönelik şu cümlesiyle başladı. Yoğun ve zorlu programınızda bize de zaman ayırdığınız, davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu söz konusu görüşme talebinin Kuzey Kore cephesinden geldiğini gösteriyor. Ancak her iki tarafında görüşme için gayet istekli olduğu net biçimde ortada. Çünkü farkında mısınız bilmiyorum ancak bu görüşme iki ötekinin görüşmesi olarak değerlendirilmeye oldukça müsait. Farklı ve bir kısmı oldukça güçlü gerekçelerle dünya gerçekliğinden uzak bırakılan Batı'nın özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanı iki ülke lideriyle karşı karşıyayız. Görüşme yalnızca açılış cümlesi üstünden değil, buluşma noktası üzerinden de güçlü bir mesaj vermeyi başardı. Toplantı, Rusya'nın ilk ticari uzay merkezi olan Vostochny uzay üssü'nde gerçekleşti. Putin bu uzay üssü için bizi dışlayanlar teknoloji dahil her konuda onlardan ileri olabilme ihtimalimizi kaldıramıyor. Tüm kinlerinin kaynağı da bu demişti. Yani ötekiler öteki olduklarının net biçimde farkındalar. Her neyse, toplantı için yapılan resmi açıklamalar başlığı açık bir fikir alışverişi olarak koydu. Bu alışverişin en önemli kanadının ise askeri işbirliği potansiyeli olduğunun da altı çizildi. Hadi detaylandıralım. Biliyorsunuz Rusya oldukça uzun bir süreden bu yana Ukrayna ile savaş halinde. Bu savaş tahmin ettiğiniz gibi hiç de kolay ilerlemiyor. Birkaç günde Kiev'i alırız denilen noktadan sıfır kazanımla ilerleyen bir savaşa geçiş yaptık. Bu da hem silah hem de cephane anlamında oldukça büyük bir kriz anlamına geliyor. İşte bu noktada da devreye Kuzey Kore'nin silah stoku giriyor. Kuzey Kore silah sistemlerinin önemli bir bölümü tıpkı Rusya'da olduğu gibi Sovyetler Birliği'nin sistemlerine göre tasarlanmış durumda. Bu da iki ülkenin silah ve mühimmatları arasında yoğun bir uyumluluk anlamına geliyor. Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi'nden Profesör Kim Dong-yup, 1953'ten bu yana aktif bir savaşın içinde olmayan Kuzey Kore'nin elinde milyonlarca top mermisi ve roket bulunabileceğini söylüyor. Bu materyaller eski nesillere ait olsa da gelinen noktada savaşın seyrini değiştirebilecek nitelik ve niceliğe sahipler. Kuzey Kore oldukça garip bir ülke olabilir ancak askeri kapasitesini küçümsememek lazım. Hadi biraz verilerin üstünden geçelim. Öncelikle ülke gayri safi yurt içi hasılasının her yıl 1/4'ünü ordusuna harcıyor. 1,2 milyon muvazzaf, 600 bin de yedek askerden oluşan bir ordudan bahsediyoruz. Buna ek olarak 5500 topçu ve füze sistemi, 4000 tank, 2500 zırhlı araca sahip bir askeri organizasyon da Kuzey Kore'nin elini fazlasıyla güçlendiriyor. 15.000 kilometre menzilli Hwasong-17 füzesinden 1500 kilometre menzilli Nedong füzesine kadar oldukça çeşitli ve güçlü bir envanter listesi de Kuzey Kore'nin resmen elinde bulunuyor. Yani Rusya'ya yardım ederse savunma kapasitesinden hiçbir zafiyet oluşmayacak bir durumdan rahatlıkla bahsedebiliyoruz. İşte Putin de bu gücün peşine düşmüş durumda. Peki size sorarım. Uluslararası ilişkilerde karşılıksız fayda sağlamak diye bir şey var mıdır?
Tabii ki yoktur dediğinizi duyar gibiyim. Farkındaysanız bu içerikte konuşarak ilerliyoruz. Başta yaptığım abone olun çağrısını hatırladığınızı umarak devam ediyorum. Evet, tabii ki karşılıksız yardım diye bir şey söz konusu değil. Kuzey Kore, Rusya'ya vermesi olası mühimmat ve askeri yardımlara karşılık ülkesinin en büyük noksanlıklarından gıda ve ham madde sorununun çözülmesini talep ediyor. Tahıl koridoru meselesinde de fark ettiğimiz gibi Rusya da bu konuda dünyanın belki de en iddialı ülkesi. Yani iki tarafın güçleri ve beklentileri birbiriyle %100 oranında örtüşüyor diyebiliriz. Dolayısıyla görüşme de daha çok bu minvalde gerçekleşti. Tabii görüşmenin ardından tepkiler de peşi sıraya gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'yi Rusya'ya silah satmamaları konusunda uyardıklarını, aksi takdirde yaptırımların büyük ölçüde artacağını söyleyerek topa girdi. Güney Kore ve Çin de görüşmeleri yakından takip ettiklerini, endişelerinin de azımsanmayacak seviyede olduğunu net biçimde vurguladı. Tabii bizim ötekiler de tam da beklediğimiz gibi bu açıklamalara umrumuzda değil minvalinde bir açıklamayla cevap verdi. Rusya ve Kuzey Kore arasında gerçekleşmesi muhtemel alışverişin ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleşeceğini ise tabii zaman gösterecek. Bu görüşmenin en az alacak ve verecek listesi kadar konuşulan bir diğer detayı ise şüphesiz Kim Jong-un'un treninde karşımıza çıkıyor. Pardon, tren dedim. Zırhlı tren olacak. Hadi onu da konuşalım. Öncelikle bu trenin hikayesi çok öncelere. Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il-sung ve ikinci devlet başkanı Kim Jong ile dayanıyor. Her iki lider de başta güvenlik gerekçeleri olmak üzere çeşitli nedenlerle uçak yerine tren kullanma geleneğini başlatmıştı. Kim Jong-un da dedesi ve babası kadar olmasa da yurt dışı seyahatleri için genellikle treni tercih ediyor. Aslında Kim ailesinin trenle seyahat etme geleneği bir hediyeden ileri geliyor. Dönemin Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin, Kim Il-sung'a seyahatlerinde kullanması için özel donanımlı bir vagon hediye ediyor. Bu hediye hem jest hem de kullanışlılık açısından büyük ilgi görerek ülke liderlerinin resmi seyahat aracına dönüşmüş oluyor. Ülkeyi 1994 ve 2011 yılları arasında yöneten Kim Jong-il'in uçak fobisi de bu tren geleneğini tabii ki fazlasıyla güçlendiriyor. Hatta Jong-il bir tren seyahati sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle ölmüştü. İçeriğin başından bu yana bahsettiğimiz güncel lider Kim Jong-un ise bu konuda babası ve dedesi kadar hassas değil. Hatta Kim özel uçağı olan bir lider. Babasının aksine zaman zaman yurt dışı yolculuklarında uçakla seyahat etmeyi de tercih ediyor. Göreve geldiğinden bu yana toplamda 7 farklı yurt dışı seyahat düzenledi. Bunlardan ilki Mart 2018'de Çin'e yapılmıştı. Bu görüşmede de araç olarak tren kullanılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme için ise Haziran 2018'de Singapur'a giden Kim, bu yolculukta Çin Hava Yolları'nın uçağına binmişti. Kim'in bugüne kadarki 7 yurt dışı seyahatinin 4'ünü trenle, 3'ünü de uçakla gerçekleştirdiğini söyleyelim. Peki bu tren sıradan bir tren olabilir mi? Tabii ki hayır. Kim'in kullandığı lüks tren 21 vagondan oluşuyor. Bu vagonların tamamı kurşun geçirmez bir zırha sahip. İçinde oturma odası, yatak odası ve uydu telefon bağlantısı gibi özellikleri bulunan tren, zırhlı olması dolayısıyla saatte ortalama 50 ila 80 km gibi düşük bir hızla yol alıyor. İçerisindeki pembe koltukların fotoğrafıyla dünya basınında sık sık gündeme gelen trenin hızının düşük olması nedeniyle Kim'in yurt dışı seyahatleri saatlerce, bazen de günlerce sürebiliyor. Güney Kore merkezli Kosun gazetesinin 2009 tarihli bir haberine göre bu tren yola çıktığında bazı güvenlik tedbirleri alınıyor. Kuzey Kore liderinin seyahatine kendisinin içinde bulunduğu tren dışında 2 tren daha eşlik ediyor. Bu trenlerden ilki seyahat edilecek bölgeye önden gidiyor. Yolda veya gidilecek alanda güvenlik kontrolleri yapmak birinci görevi. İkinci trende de devlet başkanı seyahat ediyor. Arkadan gelen üçüncü trende koruma ve destek ekiplerini taşıyor. Yani oldukça özel bir tren yolculuğundan bahsettiğimiz apaçık biçimde ortada. İşte tam da bu sebeplerle ve ilgi çekici yeşil rengiyle dünya kamuoyunun konuştuğu nur topu gibi bir farklı gündeme sahip olduk. Aslında bu çok da şaşırtıcı değil. Zira dünyanın en kapalı toplumlarından biri olan Kuzey Kore'ye dair her mesele oldukça merak uyandırıcı ve hatta tuhaf oluyor. Kuzey Kore deyip duruyoruz ancak içerikte ülkenin güncel durumundan bahsetmemiş olmak istemiyorum. Kuzey Kore deyip duruyoruz ancak içerikte ülkenin güncel durumundan bahsetmemiş olmak istemiyor. Öncelikle Kuzey Kore'nin halihazırda sahip olduğu uluslararası ilişkiler yaklaşımının büyük bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri ve Batı karşıtlığı kapsıyor. Öyle ki dünyanın büyük bir bölümü tarafından Ukrayna işgali dolayısıyla dışlanan Rusya,
Kuzey Kore için bir dosta dönüştü bile. Hatta Kim bu mesele için anti-emperyalist cephede Rusya'nın yanındayız diyor. Tabi ülkenin tek gündemi de Rusya değil. İlk nükleer saldırı denizaltısı geliştirdiklerini duyurmaları dünyadaki nükleer korkusuna yeni bir çember eklemiş oldu. Güney Kore'yi nükleer silahla işgal provası gerçekleştirdiği anları dünya ile paylaşmaları da benzer bir rahatsızlığı hemen doğuruvermişti. Kuzey Kore, vatandaşlarına yönelttiği ilginç ve hatta fazlasıyla anlamsız yasaklarla da konuşulmaya devam ediyor. Halihazırda kontrolsüz internet kullanımı, yabancı film izlemek, yabancı müzik dinlemek, devletin onayı dışında bir modelle saç kestirmek, İncil okumak, iPhone yahut laptop kullanmak yasak. Biliyor musunuz bilmem ancak Kuzey Kore'de de dünyanın hemen hemen tamamında olduğu gibi siyasi seçimler yapılıyor. Yani siz de Kuzey Kore'yi toptan diktatörlükle yönetiliyor gibi görmeyin lütfen. Seçimler yapılıyor ancak küçük bir farkla. Bu seçimlerde devleti yönetmek için sadece tek bir kişi aday olabiliyor. Evet, tuhaf saçlı, hafif iri lider Kim Jong-un tabi. Sona geldik. Bu içeriğimizde Kuzey Kore liderinin Rusya ziyaretini, merak uyandırıcı trenini ve ülkeye dair çok sayıda ilginç detayı bir araya getirmeye çalıştık. İçeriğin bu noktasına kadar geldiyseniz bizi sevdiğinizi tahmin ediyorum. Hadi benim için birkaç saniyenizi harcayıp abone ol tuşuna basın. Ben Nazif Menteş, izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi karşınıza bir adam getiriyorum. Ama ismini birazdan söyleyeceğim. Garip, farklı, alışılmışın dışında ve hatta editör yorumu ekliyorum, biraz da sıkıntılı bir adamdan bahsedeceğim.